Arkadaşlar şimdi kan verdiniz. Böyle kolunuzda kan verdikten sonra bir morarma oldu. Bu ne demek? Korkmalı mısınız? Size bunu kısaca anlatayım. Özellikle niye kan verirsiniz? Genellikle laboratuvar testleri için kan verirsiniz. Bazen bir tüp, bazen işte 2-3 tüp neyse. Sizden kan alınır. Kan alındıktan sonra arkadaşlar kolunuzda bazen ne olur? Yaklaşık bir dakika sonra böyle bir şişme olabilir ya da ne olur? Böyle bir morarma olabilir. Bu tehlikeli midir? Niye olur? Hemen bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunun nedeni aslında çok basit bir neden. Nedir? Sizin kolunuzdaki cildinize yakın damarlardaki, kılcal damarlardaki küçük küçük çatlamalar arkadaşlar. Bu niye çatlar? O iğne geçerken o damarlara eğer denk gelirse orada küçük bir kanama yapar. Daha sonra bu kanama ne olur? Derinizde böyle en başta koyu mavi, mor bir leke, buna biz ekimoz diyoruz. Buna yol açar. Tabii bunun bir başka nedeni nedir? Mesela damağınız incedir ya da işte aşırı şişmansınızdır. Kan alan personelin sizin damağınızı zor bulup zorlanması ve birkaç kere böyle hani iğneyi soktuktan sonra bu iğneyi oynatmasıdır. Oynattığı zaman ne olur? O damarda küçük küçük yırtılma da olabilir. Bu da daha şiddetli morluğa yol açabilir, kanamaya yol açabilir. Bir de ne olabilir arkadaşlar? Kullandığınız bazı ilaçlar, kan sulandırıcı ilaçlar nedir? Aspirindir, kumadindir, bu veya bitkisel işte ilaçlar. Veya sizde bir kan hastalığı vardır. Özellikle kanamanın zor durduğu işte hemofilidir, ITP'dir, trombosit hastalıkları gibi hastalıklar da olabilir. Bunlar kolunuzda morarmaya yol açar arkadaşlar. Bu morarmanın şiddeti tabii bu damardaki işte kan akımının e, yoğunluğuyla orantılı. Ne kadar çok kan damardan çıkarsa bu kan ne olur? Cildinizin altında toplanır. En başta böyle mor, mavimsi bir renk alır. Daha sonra bu zamanla ne renge dönüşür? Yeşile dönüşür. Daha sonra da böyle açık kahverengi sarıya dönüşür. Ve ne zaman kaybolur? Yaklaşık 1 ila işte maksimum 2 hafta sonra kaybolur arkadaşlar. Peki diyelim kolunuzda morarma oldu. Kan verdiniz. Ne yapacaksınız? Kan aldıktan sonra bir pamukla e, iğneye çektikten sonra oraya bastırmak gerekiyor. Yeterince kuvvetli bastırmazsanız yine o damardan kan çıkıp morarmaya yol açabilir. Bu biraz da şişlere yol açabilir. Onun dışında morarma olduğu zaman yine ne yapmanız lazım? Kolunuzu bir kere kalp seviyenizden böyle üstte tutacaksınız ki biraz daha oraya kan akımı azalsın ve soğuk uygulayacaksınız arkadaşlar. Böyle 15 dakikada bir buz uygulayabilirsiniz oraya. Böylece morarmanın gitmesi ne olur? Daha hızlı olur. Onun dışında dediğim gibi 1-2 hafta içinde zaten kendinden geçecektir. Bunun hayati bir tehlikesi yok. Çok fazla korkmanıza gerek yok. Tabii böyle bir altta yatan kan hastalığınız, hemofilidir, trombosit hastalığınız yoksa çok fazla dert etmeyin. Önemli bir şey değil. Evet. Bununla ilgili sorunuz varsa arkadaşlar yani yine sorabilirsiniz. Başka sorular da sorabilirsiniz. İlla video başlığı ile ilgili sorular sormanıza gerek yok. Bir başka videoda yine başka konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.